Şimdi de mikroskop ve mikroskobik yöntemler. Daha doğrusu ışık mikroskobik aydınlık alan mikroskobunda inceleyeceğimiz preparatlar nedir, nasıl yapılıyor? Işık mikroskobik teknikler konusuna başlayalım. Şimdi laboratuvara girdiğinizde hepinize bir preparat seti verilecek. Rutin ışık mikroskobunda kullanılmak üzere. Bu setin içerisinde formalin ile fikse edilmiş, parafine gömülmüş ve hematoksilen eozin, hematoksilen mavi, çekirdekler eozin, kırmızı stoplazma ile boyalı preparatlar var. Şuradaki görselde kabaca olduğu gibi. Böyle bir setiniz var. Bu setinizin içerisinde de çeşitli doku ve organlara ait görüntüler var. Bunları tanıyıp inceleyeceksiniz. Şimdi bu kısım önemli. Neden önemli? Biraz önce ışık mikroskobunu anlattık. Burada incelemeye başladığınızda elinizde camlar var. Bunlara lam diyoruz, bu camlara. Çeşitli nedenlerle kırılıyor. Öyle bunlar için herhangi bir sebebe de gerek yok. Dikkatsizlik, objektif, makrovida ayarları, yanlışlıkla yere düşürmek. Hatta arkadaşım bir tanesi bunları kaldırıp masaya çarpmıştı. Tabii hangi düşünceyle bu eylemi gerçekleştirdi bunu bilemiyorum da. Sonuçta elinizde camlar var ve bu camları özen göstermeniz, dikkatli kullanmanız gerekiyor. Bunlar nasıl yapılıyoru şu an görmeye çalışacağız. Yani bir preparat seti ve bu preparat nasıl oluşturuluyor? Şimdi histolojik teknikler demiştik. Canlıdan alınan doku ve organların mikroskop ile incelenebilir hale getirilmesi işlemi. Işık geçirmeyen kalın, renksiz yapılarımız vardı. Bunları ince kesitler halinde hazırlayıp boyayıp ışık mikroskop altında görüntülenebilir, incelenebilir hale getireceğiz. Bu olayın, sürecin tamamının adına histolojik teknik diyoruz veya preparatın hazırlaması diyoruz. 9 aşamalı bir süreç. Bunları anlatacağız. Bunları yapıp, öğrenip bu preparatları bu şekilde hazırlayıp daha sonra da incelemeye başlayabilirsiniz. Aksi takdirde bu sürecin bir maliyeti var. Hem zaman maliyeti hem de kullanılan sarf malzeme maliyeti var. Bunun için de kırdığınız her preparat için karşılığını istiyorum. Bu sefer de aramızda sıkıntı oluşuyor. Şimdi bu sürecin nasıl yapıldığını bir öğrenin. Ona göre preparatları dikkatli, düzenli, özenli kullanın ve incelemelerinizi ona göre yapmanızı bekliyorum. Birinci aşama materyalin alınması. Sonra tespit, fiksasyon dediğimiz hikaye geliyor. Suyunu giderme, dehidrasyon, suyun uzaklaştırılması. Clearing, şeffaflaştırma, parlaklaştırma, dokunun saydam hale getirilip görülebilir hale gelmesi. Şimdi bunlar bir çeşit hatırlayacağınız üzere et gibi bir şeyler, kas gibi bir şeyler. Bunları ince dilimler halinde kesmek zor. O yüzden bunların içerisini emdirme solüsyonu, infiltrasyon dediğimiz parafin, mum benzeri bir yapıyla dolduruyoruz. Daha kolay, daha ince kesitler alabilelim diye. Daha sonra bloklama, gömme aşaması, kesit alma, boyama ve kapama aşaması var. Totalde bir süreç ve burada en sonunda preparatlar oluşturuluyor ve mikroskop altında inceliyoruz. İlk işlemimiz materyalin alınması. İnceleyeceğimiz yapı, doku, organ her neyse buradan örnek alınması lazım. Ölümle birlikte dejenerasyon, pürifikasyon diyorlardı galiba, çürüme, bozulma, ölüm sonrası postmortem dejenerasyon, yıkım dediğimiz süreç gerçekleşiyor. Bu süreci minimumda tutmak için numuneler alınır. Eğer alınan numune, alınan örnek canlıya ait ise hastanede herhangi bir nedenle patolojik amaçlı canlıya ait bir numune alıyorsa buna biyopsi materyali, ölmüş bir organizmaya ait bir numune veya örnek alıyorsak otopsi veya otopsi materyali ifadesi kullanılıyor. Numuneyi aldık. Yalnız burada kimden aldığımız önemli, karışmaması lazım. O yüzden etiketleme kavramları burada önemli. Dikkat ediniz. Ne kadarlık bir numune lazım? Bir küp şeker, 1 santimetre küp ebatlarında bir yapı bizim için fazlasıyla yeterli. Bu doku veya organ örneklerinden nereyi inceleyeceksek bir küp şeker, 1 santimetre küp ebatlarında ve şurada zannedersem 50 mililitrelik bir kap var. 50 mililitrelik solüsyon bunun içerisine koyuyoruz. İkinci aşamamız, numuneyi aldık. Ne yapacağız? Mumyalama veya konserve veya yapının özelliklerini koruyacak şekilde muhafaza etmemiz lazım. Bu sürecin adına tespit veya fiksasyon diyoruz. Hücrelerin bozulmadan kalmasını sağlamak
istiyoruz. Bunu yapan sistemler ne? Lizosomal enzimler veya otoliz veya bakteriler tarafından çeşitli nedenlerle doku parçalanıyor, hücre bütünlüğü ortadan kayboluyor. Fiksasyonun amacı metabolik aktiviteleri sona erdirmek, enzimatik yıkımı önlemek, bakteri ve mantarlar gibi çeşitli yapıların oluşturduğu bozulmaları önlemek, doku bileşenlerini stabile etmek, sabit etmek, korumak. Yani hücre ve dokunun yapı hacmi neyse mümkün olduğu kadar sabit tutmaya çalışmak, bozulmadan o anki canlıdaki görünür haliyle tutmaya çalışmak ve düzgün bir şekilde kesilebilecek düzeyde sertleştirmek amaçlı fiksasyon yapılıyor. Bu sürecin tamamına da fiksasyon demiştik. Tespit türleri iki tip. Fiziksel tespit veya kimyasal tespit dediğimiz bir durum söz konusu. Temel mantık ne? Enzimler. Enzimler sulu ortamda aktivitelerini gösterirler ve yıkımı başlatırlar. Bu nedenle ilk amaç suyun uzaklaştırılması. Bu ısıtma yoluyla olur, kurutma yoluyla olur, dondurma yoluyla olur. Yani suyu bulunduğu yerde inaktif veya uzaklaştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Buna fiziksel tespit diyoruz. İkincisi kimyasal tespit, daldırma veya immersiyon dediğimiz. Bir önceki görüntü aslında bu. Elimizde bir tespit solüsyonu var. Bunun içerisine numunemizi koyuyoruz, daldırıyoruz. Daldırma, immersiyon dediğimiz bu. Perfüzyon tekniği biraz daha farklı. Biliyorsunuz hepimizin vücudunda damar sistemi var. Bu damar sisteminin içerisinde kan sıvısı dolaşıyor. Kanı çekiyoruz, kanı uzaklaştırıyoruz. Kanın yerine bir tespit solüsyonu, kimyasal solüsyon kullanıyoruz. Nasıl kan vücuttaki bütün doku ve hücrelere ulaşıyorsa, tespit solüsyonumuzun da, fiksatifimizin de dolaşım sistemi vasıtasıyla vücuttaki bütün hücrelere dolaşmasını ve eş zamanlı aynı anda fikse olmasını hedefliyoruz. Bu teorikte böyle, pratikte uygulaması gayet zor bir teknik. En azından ben denerken bu şekilde gördüm. Fiksatifte, hani bu klasik fiziksel sistemin haricinde kimyasal sistemler ile herhangi bir solüsyon ile yaptığımızda temel mantık şu: proteinleri denatüre etmek, bozuk çalışma aktivitelerini inhibe etmek, yani çapraz bağlar oluşturarak enzimlerin inaktif hale getirip dokunun bozulmasını önlemek. Temel mantık bu. Bu amaçla kullanılan kimyasal maddelere de fiksatif diyoruz. İşte burada değişik amaçlarla kullanılan fiksatifler var. Formaldehitten asete, alkole, etil alkole, glutaraldehite veya bunların mix karışımı olan farklı solüsyonlar fiksatif amaçlı kullanılıyor. En yaygın olanlar klasik formaldehit veya tamponlu nötr formaldehit veya elektron mikroskop veya yağ dokularını fikse etmek için glutaraldehit gibi farklı aldehit grupları fiksatif amaçlı kullanılmaktadır. Burada iki tanesinin hazırlanmasını söylemişiz. Formaldehit ve tamponlu formaldehitin hazırlanma aşamaları var. 9'a 1 hacim fiksatif, 9 hacim su koyarak biz bu fiksatifi hazırlıyoruz ve şuradaki gibi dokuları içerisine koyup bozulmadan kalmasını sağlayacak bir fiksasyon süreci başlıyor. Rutin kullanım için özel bir çalışmanız yoksa, özel bir tespitiniz yoksa, rutin çalışmalar için tamponlu formaldehit genelde şiddetle tavsiye ediliyor. 24 saat, 48 saat, 72 saat gibi çalışma dizaynınıza göre fiksasyon süresi olabiliyor. Fiksatiften çıkarttıktan sonra numuneyi yıkamamız lazım. Tespit solüsyonunun fazlasını veya atık kalıntılarını uzaklaştırmamız lazım. İkinci aşama bu. Üçüncü aşamamız suyunu giderme, suyun uzaklaştırılması, dehidrasyon dediğimiz olay. Dereceli etil alkol serilerinden geçirilir. %50'den başlarız. Her laboratuvarda bu farklılık gösteriyor. 50, 60, 70, 80, 90, 96, 100 gibi artan seviyede yüzdeler ile dereceli alkol serilerinden geçirerek suyu dokunun içerisinden uzaklaştırıyoruz. Doku kuruyor, suyu uzaklaştırılıyor. İşte bu da bir çeşit tespit olarak da gidiyor ama bu bizim diğer işlemlerimiz için de geçerli. Biz burada ana standart olarak etil alkol demişiz ama etil alkolün haricinde aseton ve izopropil gibi farklı ajanlar da dehidrasyon amaçlı kullanılabiliyor. Bir sonraki aşamamız şeffaflaştırma, parlatma, clearing dediğimiz aşama. Dokuları transparan hale getiriyoruz.
Yani dokunun içinde su vardı, suyu uzaklaştırdık. Şu an ne var? Alkol var. Alkolü yer değiştireceğiz şeffaflaştırıcı ajan ile. Yine bir alkol türevi olan ksilol içerisinde bekleteceğiz. Ksilolün de yine alternatifi toluen, kloroform veya sedir yağı gibi alternatif ajanlar kullanılabilir. Ama rutinle etil alkol ve ksilol dehidrasyon ve şeffaflaştırma aşamaları için kullanılan ajanlardır. Ne yaptık? Dokuyu aldık, tespit ettik 24 saat 48 saat formaldehitin içinde. Sonra alkol serilerinden geçirdik, suyunu uzaklaştırdık. Dokunun görünebilir şeffaf hale gelmesini istiyoruz. Bunun için ksilolde beklettik. Şu an geldiğimiz aşama bu. Peki dokuyu kesmek zor. Ne yapabilirsiniz? Dokuyu mum benzeri bir yapının içerisine koyduğunuzda ince kesitler alabilirsiniz. İşte bu sürecin adını da infiltrasyon, gömme veya bloklama aşamaları deniyor. Doku parçaları gömme materyalinin içerisine bırakılır. En yaygını parafindir. Yani çok basit haliyle bir çeşit mum diyebilirsiniz. Bu mum 40 derecede de eriyebilir, yumuşak parafin diyoruz. 60 derecede de eriyebilir, sert parafin diyoruz. Bu mumun, parafinin haricinde de paraplast gibi, jelatin gibi, epoksi gibi farklı gömme materyalleri kullanılabiliyor. Burada gördüğünüz bir boncuk parafin var. Alıyoruz bunu bir ısıtıcının içerisine koyuyoruz. Orada eriyik haline geliyor. Daha sonra da şöyle bir kasetimizin içerisine dokularımızı koyuyoruz ve o mumun içerisine gömüyoruz. Şu şekilde bir gömme materyali, gömme ortamı oluşuyor. Ama baştan itibaren yaptığımız ne vardı? İsimleme ve etiketleme. Bu kime ait? Eğer bu bir çalışmaysa hangi çalışmanın, hangi dokunun, hangi grubuna ait? Bunları unutmamamız gerekiyor. Etiketleme bu aşamalarda önemli. Şimdi bu yaptığımız süreci kısaca özetleyelim. Bu doku takibinin ışık mikroskop aşamasının birinci aşaması. Fiksasyon, dehidrasyon, şeffaflama ve bloklama dediğimiz. Dedik ya birinci aşama fiksatifte dokuyu, numuneyi aldık, otopsi veya biyopsi materyali 48 saat bekledik. Sonra yıkama aşamasına koyuyoruz. Bu süreler her laboratuvarda ve her metoda göre değişebiliyor. Biz böyle ortalama bir süre koymuşuz. 4 saat yıkıyoruz. Yani ben şurada bir 2 günümü verdim. Sonra dehidrasyon, suyu uzaklaştırma dediğimiz yerde 4 saat, bir gece, 1 saat, 1 saat, 1 saat. Bir günümü de buraya verdim. Etti 3 gün. Şeffaflaştırma dediğimiz aşama 15'er dakikadan ve bloklama parafinin içerisinde bekleterek dokuyu kesilebilir hale getirmek için, bloklamak için de toplam 3 saatlik temiz parafinlerde bu birinci parafin kabı, bu ikinci parafin kabı, bu üçüncü parafin kabı yaklaşık 3 günlük bir süre bu aşamada doku bloklama aşamasına kadar geçiyor. Yani sizin orada kırdığınız bir cam için ben şu an için 3 gün buraya ayırıyorum. Daha sonra bu blokları bir çeşit pastırma dilimleme aleti gibi veya şeflerde biliyorsunuz adam nasıl yapıyor bilmiyorum o bıçakla soğanları, salatalıkları, havuçları ince dilimler halinde kesiyorlar. Biz de dokudan ince dilimler, ince kesitler almaya çalışacağız. Bloğumuz vardı, blok şuraya tutturuluyor. Şurada bakın bir bıçak var, ince bıçak. Bu pastırma aleti gibi ince dilimler alabilen bir yapı. 4 mikron, hadi biz 5 mikronda sabitleyelim. 5 mikron kalınlığında kesitler alıyoruz. Aldığımız bu 5 mikronluk mumlar çok hassas oluyor. Yani nefesten, hızlı hareket ettirmeden veya katlanmalardan direkt etkilenebiliyorlar. Bunu 40 santigrat derece içerisinde bulunan bir su banyosu içerisine koyuyoruz ve daha sonra lamları almaya çalışacağız. Tabii bu suyun bir özelliği var. Bulunduğunuz laboratuvar ortamına göre değişmekle birlikte pozitif şarjlı lam ise buna gerek yok. Dokular direkt lama yapışıyorlar. Yok pozitif şarjlı lamınız yoksa jelatinli su hazırlıyorsunuz ve şurada gördüğünüz gibi kesitleri koyduktan sonra lamları almaya çalışıyorsunuz. Çünkü ilerleyen aşamalarda boyama aşamasında bunlar dökülebiliyor. Dökülmemesi için şöyle genelde ilk kullanılan iki yöntem var. Bir jelatinli su veya pozitif şarjlı lam. Yani amacınız bu kadar emek ediyorsunuz. Dokular buradan dökülüp gitmesinler. Birazdan daha iyi göreceksiniz. Tamam 5 mikronluk kesitler aldık da içerisinde mum vardı, parafin vardı. Bunu 37-40 derecelik etüde bekletiyoruz. Bu aşamaya kadar olan kısımlar bu işi kim yapıyorsa, laboratuvar teknisyeni ise laboratuvar teknisyeni, asistansa asistan, hocaysa hoca, bunun deneyimine bağlı ve kullandığınız bütün malzemelere bağlı. Yani çeşme suyundan veya saf sudan tutun da
ksilole, alkole markasına, mikrotomun veya mikrotom bıçaklarının kalitesine kadar bu yapılardaki her şey sizin inceleme sonucunu değiştiriyor. Ve ne yaptınız? Siz artık boyasız, şeffaf bir şekilde parafini de uzaklaştırılmış lamı hazırladınız. Renksizdir. Mikroskop altında incelediğinizde bir şey ayırt edemeyebilirsiniz. Yani deneyimli bir göz bazı temel şeyleri ayırt etse bile herhangi bir başkasını anlatamazsınız. Bunun için de hemen boyama prosedürüne geçiyoruz. Bu kabaca birinci aşama diyebiliriz doku takibinin. İkinci aşaması da boyama. Şimdi en temelde laboratuvarda çok sık karşılaşacağımız hematoksilen eozindir. Hematoksilen bir boya, bazik bir boya. Bu boya mavi, lacivert, mor boyuyor. Nereleri? Hücrenin nükleosunu, çekirdekçiğini ve kromatin materyallerini lacivert, mor boyuyor. Bazik bir boya. Bu nükleosta ne vardı? Nükleik asitler vardı. Hücrenin asitik kısımlarını bazik bir boya, asitik yapıları boyuyor maviye. Eozin ne? Eozin de bir boya, kırmızı bir boya, asitik bir boya. Klasik kimyadan asit baz tepkimesinde bu da hücredeki bazik yapıları, sitoplazma ve kolajen gibi bileşenleri pembe veya kırmızı renkte boyuyor. Yani bazik boyalar asitik yapıları, asitik boyalar bazik yapıları boyuyor diyoruz. Bu temel mantık. Mavi veya kırmızı diye algılanmasa sizin için daha kolay olur. Ama en azından 2 yıllık laboratuvar veya öğrencilik hayatınız boyunca karşılaşacağınız preparatlar büyük bir çoğunlukla hematoksilen eozin olacaktır. Bunu fark etmeniz yeterli. İleride yüksek lisans, doktora veya uzmanlık aşamasında farklı boya tiplerinin de olabileceğini algılamanız benim için yeterli. Şimdi buradaki süreç nasıl işliyor? Etüve koymuştuk. Etüde parafinin uzaklaştırılmasını bekliyorduk. Sonra yine ksilol serilerinden geçiriyoruz. Ksilol bir çeşit alkol türevi ifade edilebiliyor. Parafini eritiyor, parafini uzaklaştırıyor. Daha önce yaptığımız aşama neydi? Alkolü yükseltmek, suyu uzaklaştırıyorduk. Şimdi tersi işlem yapıyoruz. 96'lık alkolden başlıyoruz. 80 ve 70'lik alkollerde alçalan alkol serilerinde devam ediyoruz. Yani dokuya yeniden su verdik. Bunun da temel amacı bizim kullandığımız boyalar hematoksilen ve eozin su bazlı bir boya. Bu nedenle ksilol ve alkol serileri yeniden dizayn ediliyor. Sonra yıkama aşamamız var. Hematoksilende bekletme, yeniden yıkama ve eozinle birlikte artık boyadık diyoruz. Tabii ben şimdi bunu teorik olarak anlatıyorum. Laboratuvara girdiğimizde veya siz bunları yapmaya çalıştığınızda bu işin bu kadar kolay ve pratik olmadığını göreceksiniz. Deneyimle birlikte süreler de oturuyor, göz de alışıyor ama bizim temel mantığımız ne? Arkadaşım ksilole koy, alkole koy, yıka, boyalardan geçir ve yakında kapatacağız. Şimdi yeniden dehidrasyon aşamasına geliyoruz. Yükselen alkol serilerinden dokunun içindeki suyu uzaklaştırıyoruz. 70'lik, 80 ve 96'lık alkollerle ksilolerde bekletiyoruz. Daha sonra da lamlar kapatılıyor. Bir boyama setimiz var. Bunu otomatik cihazlarla yapacağınız gibi manuel olarak da şaleler ve şurada gördüğünüz gibi kaplar, bu kapların içerisinde solüsyonlar, her birinde ne olduğu yazılı. Hematoksilen, eozin, alkolse, ksilolse yazılı ve bu takip prosedürüne göre şurada gördüğünüz gibi boyama süreci yapılıyor. Şimdi dedim ya siz lütfen kırmızı ve mavi diye takılmayın diye. Bu boyanın kimyasal yapısı. Farklı renklerde de olabilir. Bakın şuraya kadar olan kısım asitik boyalar, renkleri de farklılık arz ediyor. Bazik boyalarda yani kırmızı mavi diye standart etmiyoruz. Sarı da olabiliyor, yeşil de olabiliyor. Temel mantık buydu. Hematoksilen bazik bir boyadır. Asitik yapıları boyar. Eozin asitik boyadır. Bazik yapıları boyar ifadesiyle devam ediyoruz. Lütfen renkler yanıltıcı olmasın. Bu bilgi de elimizde dursun. En son ksilol aşamasından geçirdik ve ne yapıyoruz? Entellan, Kanada bazlamı bir çeşit yapıştırıcıyla lamın üzerini lamel ile kapatacağız. Şimdi bunu size burada söylemeye gerek yok ama laboratuvara girip bunları yapmaya çalıştığınızda şunlar oluyor. Bir bakıyorsunuz doku başka bir tarafta, siz başka bir tarafı lamel ile kapatmış oluyorsunuz. O yüzden size hep şunu diyoruz. Lütfen incelemeye başlamadan önce bir hissedin. Lamel
Yani inceleme yapacağınız yüzey neresi? Şöyle bir preparat setindeki preparatı alıp inceliyorsunuz ve bunun için bakalım şurada yaklaşık 1 veya 2 günlük bir süreç alabileceği gibi 3 günde öbür tarafta vardı 4 gün. Yani sizin dikkatsizce kırdığınız bir cam bana 4 güne mal oluyor. E, Ben de sizden şunu diyorum, benim 4 günlük yevmiyemi verin, ben bunu yapayım. Ya da siz gelin yapın. Yani buradaki temel amaç şu, para falan değil. Buradaki temel amaç yapılan işlemi görmeniz ve bunun zahmetli olduğunu, öyle gönlünce istediğin gibi davranamayacağınızı anlayabiliyor olmanız. Lütfen bunlara özen gösteriniz. Tabii hepimiz her işi severek yapmıyoruz. Severek yapmadığımız için de sıkıntılar meydana geliyor. Preparat hazırlama sürecinde de bu böyle hatalar görülüyor. Biz bu hatalara artefakt diyoruz. Çok uzun süre veya çok kısa süre fiksasyonda bekleme. Ne kadar dedi? 48 saat. Bir telefon geldi, başınıza bir iş geldi. Fiksasyon süresini azaltabiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz. Yani veya dehidrasyon, etil alkolde bekleme, ksilolde bekleme, parafinde bekleme sürelerimiz vardır. Tam laboratuvara girdiniz, çalışmaya başladınız, bir telefon geldi, acil şuraya gel. Çalışmayı bırakamıyorsunuz, takip edemiyorsunuz ama şunu bilin, bu işlemlerin bir faturası var ve bir bedeli var. Eğer çalışmayı bırakıp giderseniz artefaktlar oluşabiliyor. Soru şu, siz bu artefaktları tahammül edebiliyor musunuz, kabul edebiliyor musunuz? Veya dikkatsiz montaj dedik. Mesela biraz önce preparatta görünen bir yazı vardı. Spaceman yazıyor burada. Dikkatsizle dokuyu arka tarafa yapıştırıyorsunuz. Ya boyamada ya silme aşamasında veya lamella kapatma aşamasında ters tarafta oluyor. Bunlar basitmiş gibi gözüküyor da tüm sistemi değiştiriyorlar. Kusurlu mikrotom veya mikrotom bıçağı, kesitlerin katlanması. Mesela kesitler katlandığında kan damarı veya farklı yapılar gibi gözükebiliyorlar. Boya kalıntıları, çökeltileri, kristalleri gibi olası durumlar var. Şimdi biz sıkıntıya baştan başlamıştık. 3 boyutlu dünyadan 2 boyutlu dünyaya iniyorduk. Zaten orada bir sürü handikap vardı. Bir de bu preparatların, bu histolojik yapıların oluşturulması sırasında karşılaşılan kişisel hatalar var. Metodun oluşturulması sırasında bireysel hatalar var. Biz mümkün olduğu kadar bunları istemiyoruz, uzaklaştırmaya çalışıyoruz, kusursuz halde olmasını istiyoruz. Ama şunları unutmayın. Kesitler kusurludur, mutlak. Preparat koleksiyonundaki o setteki bütün preparatlar mükemmel değildir. Histolojik yapılar ve artefaktlar birbirinden karıştırılmadan öğrenilmesi gerekir. Mesela dedik ya, şurada kesit yönü diye bir ifade var. Baktığınızda buradakilerin hepsi epitel hücresi diye ifade edebiliyoruz. Ama buradaki epitel hücresi ise bu ne? Buradaki epitel hücresi ise bu ne? Gibi yorumlarımız var. Bu da epitel hücresi. Ama bakın arada X ile gösterilen boşluklar var. İşte bu kesit yönü artefaktı. Bunu daha önce konuşmuştuk. Ama bir de laboratuvarda kişiden kaynaklı hatalarımız var. Mesela burada bir katlanma olmuş. Bir çarşafın katlanması gibi düşünebilirsiniz. Bilmeyen bir göz buraya kapiller diyor, boşaltım kanalı diyor. Değişik ifadeler verilebiliyor. Veya şurada bir katlantı var. Hocam burası organın neresi, dokunun neresi? Veya bakın şurada bir boşluk söz konusu. Hocam o zaman burada bir boşluk oluşmuş. Veya şöyle bir farklı boya kalıntıları, boya kristallenmeleri görülebiliyor. Biz bunu hemen farklı bir yapıymış gibi tanımlayabiliyoruz. Mesela burada büzüşme dediğimiz yapı, büzüşme aşaması neydi? Dehidrasyon, yani alkolün içerisine fazla bırakma. Bakıyorsunuz hocam damarlar küçülmüş, kanallar küçülmüş gibi, büzüşmüş gibi ifadeler ve yorumlar olabiliyor. İşte biz bu önümüzdeki süreçte, eğer tıptaysanız 2 yıllık bir süreçte, temel bilimler 1 ve 2, birinci ve ikinci sınıfta. Diş hekimliğindeyseniz önümüzdeki 1 yıl boyunca bunları, hem teoriklerini hem de pratiklerini görüp anlamayı, ayırt etmeye, gerçek yapı ne, artefakt ne, bunları öğrenmeye çalışacağız. Şimdi yavaş bir giriş yaptık, mikroskobu kısaca tanıttık, bu preparatlar nasıl hazırlanıyor, kabaca bunları gördük. Şimdi yavaş yavaş sizleri laboratuvara sokacağız ve sizden bilmenizi istediğimiz 2 tane slide var. Mikroskop kullanımından önce. Tabii her zaman benim de kafam yerinde olmuyor. Şu cümleyi duyduğumda zaten ben şok oluyorum. Hocam mikroskop çalışmıyor. Mikroskop çalışmıyor demek benim için 100.000 lira. Lan mikroskop niye çalışmıyor?
Ben de dikkatimi dağıtıyorum. Birkaç şok yaşadık. Fişi takmamış. La oğlum önce bir elektrik bağlantısına bir bakın. Fişi takın. Sonra ışık kaynağından ışığı açın. Işık ayarını yapın. Bizim kullanacağımız yine bu Zeiss mikroskobu şurada ışıklar var. 1, 2, 3, 4, 5'e kadar. 3'e kadar gelsin. 4 ve 5. ışık derecelerini çıkarttığınızda kör olursunuz. O yüzden size diyoruz ki 3 ışıklıya kadar getirin. Ve ışık yolu, oküler, objektif ve diyafram gibi ayarlar yapılı olsun. Işık yolu açık olsun. Şuradan ışığı görebilin. Yani oküler ve objektif düzgün yerleştirildi mi? Burada tık diye bir ses geliyor. Hissediyorsunuz bu revolveri çevirirken. Bu objektifin yuvaya oturması demektir. Işık yolunun açık olduğu demektir. Birkaç arkadaşımda da bunu denemiştik. Tabii bunların hepsi aynı yıl olmuyor. Değişik uzun yıllarda buraya kadar yavaşça getiriyor. Ben ihtimal vermiyorum objektifin buraya oturmadığına. Bakıyoruz çalışmıyor, ışık gelmiyor. Işık var, görüntü yok, simsiyah bir alan var. Lütfen bunlar basitmiş gibi gözüküyor. On-off düğmelerine dikkat edin, fişin takılı olduğuna dikkat edin. Revolver'de objektifin yuvaya oturduğuna emin olun. Sonra iki göz için şu oküler mesafesini ayarlayacağız. Lam her zaman temiz olmuyor. Yanınızda bir lam temizleme bezi, sargı bezi, gözlük bezi gibi bir şey olsun. Lamları temizleyelim. Lamel üstte olacak şekilde preparat tablasına yerleştirelim. İncelemeye hazır olacağız. Bunlar daha hiçbir şey yapmadan yapmamız gereken rutin alışkanlıklar. Tamam, şimdi incelemeye başlayabiliriz. Lamel üstte mi? Birinci sorum evet. 4x büyütme ile incelemeye başlıyoruz. Lütfen bunlara dikkat edin. Bunların handikapı ya mikroskobun bozulması, kırılması ya preparatın bozulması ve kırılması olarak karşımıza çıkıyor. Biraz önce anlattığımız 4-5 günlük bir laboratuvar periyodu süreci var. Basitmiş gibi gözüküyor ama önemli konular, lütfen dikkatli olunuz. Daha sonra da burayı okur incelersiniz. Sıfırdan laboratuvara girdiniz ve çıkıyorsunuz. Her aşamayı bir kere okumanızı rica ediyorum. Bir mikroskobu kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir? Evet, böylelikle ilk dersimizi bitiriyoruz. 60 slide yaklaşık oldu. Burada da işte klasik bir gönderme metafor yapalım. Herkes kendine görüyor ve çiziyor. Bakıyoruz arkadaş, gördüğü başka, hissettiği başka, çizdiği başka. Evet, her biriniz şu an aslansınız ama gene de burada bir soru işareti bırakalım. Öyle devam edelim. Teşekkür ediyorum. Gelecek ders yine histolojik teknikler ve metotlar ile devam edeceğiz. Birkaç farklı metot ve tekniği incelemeye başlayacağız.